Merhabalar, evime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski zeytinyağı şişemizden güzel mi güzel bir ev yapacağız. Şişelerimizi atmıyoruz, onları bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu fikir nereden aklıma geldi? Arkadaşlar uzun zamandır şişelerimi biriktiriyorum, onları değerlendirmek istedim. Kimini şamdan olarak, kimini vazo olarak, kimini ise böyle ev olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Artık bu videodan sonra sizler de benim gibi şişelerinizi değerlendirebilirsiniz. Şişemin üzerine bir adet kapı, bir adet de pencere çizdim. Daha sonra tüm yüzeyi kaplamak için alçımı yapma aşamasına geçtim. Öncelikle temiz bir kaba bir miktar su koydum, göz kararı aldım ölçümü. Daha sonra üzerine karton piyer alçısı serpiştirdim. Karton piyer alçısı hızlı donan bir alçı olduğundan hızlıca da uygulamak gerekiyor. Zaten alçı 1-2 saat sonra donarak boyamaya ve kullanıma hazır hale geliyor. Alçımı suyun yüzeyini kaplayacak şekilde serpiştirdikten sonra hızlıca karıştırıyorum ve kıvama getiriyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum karışımı şişemin üzerine uygulamaya koyuluyorum. Spatulamı kaybettiğim için dil çubuğundan destek aldım. Dil çubuğunun işe yaramadığı kısımlarda ise parmaklarımı kullandım ve karışımı yüzeye yaydım. Alçıyı uygularken bir eksiklik fark ettim. Şişemin altında stand yoktu. Bir stand yaparsam şişe daha güzel durur diye düşündüm. Biraz tez canlı davranıp stand oluşturmaya gittim ve alçımı yarıda bıraktım. Aslında şişeyi kaplama işlemini tamamladıktan sonra da standımı oluşturabilirdim. Kasnak yardımıyla 2 adet daire çizdim ve daha sonra bunları birbirlerine yapıştırdım. Sonrasında ise şişemle buluşturdum. Bu arada kullanmış olduğum bu stand bana biraz küçük geldi. Bunu söküp yerine biraz daha büyüğünü yapıp yapıştırdım. Aceleci davranıp stand yapma işlemleriyle uğraşırken alçımda donmaya başladı. Alçımı kullanabildiğim kadar kullandım. Daha sonra tekrardan alçı hazırlayıp hem şişemin tekrar üzerinden geçtim hem de standımı alçı ile kaplamış oldum. Birkaç saat sonra alçım tamamen kurudu. Bu sefer de seramik hamuruyla kapımı yapmaya başladım. Hamurumu merdane yardımıyla açtıktan sonra şişemin üzerine koyup kapımın ölçüsünü aldım. Daha sonra da tutkal yardımıyla yapıştırdım. Hamurum eski olduğundan kıvamı çok iyi değildi. Bu nedenle çok fazla çatlama sorunuyla karşılaştım. Bunu kamufle etmek için hamurum kuruduktan sonra bir miktar hamuru suyla ıslatıp çatlamış olan kısımların üzerinden geçtim. Seramik hamurumu şişeme yapıştırdıktan sonra modelaj kalemimle üzerine çizgiler çizip gerçek bir kapı görüntüsü oluşturmaya çalıştım. Daha sonra kenardaki fazlalıkları da alarak düzgün bir şekilde hamurumu şekillendirdim. Bu kapının aynısını buknuk çalışmamda da yapmıştım. Oradakinde karton kullanmıştım. Burada ise seramik hamuru kullanıyorum. O videomu da hala izlemediyseniz yukarı linkini bırakıyorum. Tıklayıp videomu izleyebilirsiniz. Harika bir ışıklı kitap dekoru. Mutlaka denemelisiniz. Bu kapıyı tercih etmemin sebebi şişenin içine ışık koyacağımdan ışığı kolaylıkla yansıtabilir olmasıydı. O nedenle bu kapıyı tercih ettim. Çok daha farklı kapılar da deneyebilirsiniz. Mesela Hobbit kapısı deneyebilirsiniz. Hobbit evi yapabilirsiniz şişeden. Daha küçük, daha kısa şişeler kullanabilirsiniz Hobbit evleri için. Ya da kavanozlardan destek alabilirsiniz. Aslında kavanoz şişeleri bir araya getirerek kalenizi bile yapabilirsiniz. Üstelik oldukça hesaplı ve yapımı da çok kolay. Hem evinizdeki şişeleri, kavanozları değerlendirmiş olursunuz. Hem de evinizi güzel bir aksesuarla, güzel bir dekor ürünüyle süslemiş olursunuz. Piyasada bunların satışı var mı bilmiyorum, hiç denk gelmedim. Olsa da bizim yaptığımızın daha hesaplı olduğuna eminim. Sohbet ederken bir yandan da penceremizi tamamlamış olduk. Yine bir miktar seramik hamuru alıp kapımın etrafından geçtim. Çünkü tuğla deseni vereceğim. Aklıma gelmişken bir konuda da bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere şişeyi ben alçı ile kapladım. Elinizde alçı yoksa şişenizi seramik hamuruyla da kaplayabilirsiniz. Seramik hamurla kaplarsanız üzerine tuğla deseni de verebilirsiniz. Yalnız elimde yeterince hamur olmadığından alçıyı tercih ettim ben. Bir de alçı hamura göre daha az maliyetli alçı kullanarak hamurdan da tasarruf etmiş oldum.
Hamurunuzu mısır nişastası, çiçek tutkalı, bebe yağı ve birazcık da limonla kendiniz de evde yapabilirsiniz. Daha önce yapmayı hiç denemedim ama çok fazla araştırdım. İlerleyen zamanlarda belki sizlerle birlikte bu hamuru da yapmayı deneyebiliriz. Yapanlar çok memnun. Daha mı maliyetli olur, daha mı az maliyetli olur bunu bilemiyorum. Ancak yaptıktan sonra anlayabilirim. Ama piyasaya şu an baktığımızda tutkalla seramik hamurunun fiyatı neredeyse aynı gibi duruyor. Yalnız ben tutkalımı Eminönü'nden temin ettiğim için çok daha hesaplı alıyorum. Sizler de bir fiyat karşılaştırması yaparak tercihinizi belirleyebilirsiniz. Sohbet ederken üst kısma da duvar yaptım bu arada. Daha önceki videolarımı izlemiş olanlar bilir, hiçbir planlama yapmıyorum. Parmaklarım nereye giderse ben onları sadece takip ediyorum. Bir şeyleri akışına bıraktığınızda ortaya daha güzel şeyler çıktığına inananlardanım. Boş bulduğum kısımlara gelişigüzel bir şeyler yaparak doldurmaya çalışıyorum. Mesela buraya sarmaşıklar yaptım. Daha sonra sarmaşıkların üzerine ise yapraklar ve meyveler yapacağım. Tüm duvarı doldurmak zorunda da değiliz aslında. Üzerine seramik hamur yapıştırıp tuğlalar yapıp boşta bırakabiliriz. Ya da başlangıç aşamasında arka kısımlara da pencere yapabiliriz. Elimde seramik hamurunu şekillendirecek kalıplarım yoktu. Yaprağı nasıl yaparım diye düşünürken aklıma birdenbire küpem geldi ve küpemdeki yaprak desenini alıp kalıp çıkarttım. O şekilde yapraklarımı da tamamlamış oldum. Yapraklarımı yapıştırma işleminden sonra da küçük toplar yaparak meyvelerimi oluşturdum ve yapraklarımın yakınına, dallarımın üzerine meyvelerimi yapıştırdım. Aslında çiçekler de yapmak istemiştim. Çiçekli bir küpem vardı ama ondan istediğim kalıbı çıkartamadım. Elinizde kalıp varsa çiçekler de yapabilirsiniz. İşlemleri tamamladım. Gördüğünüz gibi hamurumda biraz çatlaklar var ama çok da önemli değil. Göze çok fazla batmıyor. Daha sonra boyama aşamasına geçtim. Dantel rengi ile kahverengini karıştırdım. Ortaya bu renk çıktı. Hiç beklemiyordum aslında böyle bir renk ama çok da hoşuma gitti. Daha sonra tonunu biraz daha değiştirmek için içine birazcık da sarı renk boyadan kattım. Bu sefer de çok daha farklı bir ton elde ettim. İki tonun birbirine geçmesini sağladım. Çok uyumlu oldular. Çok da hoşuma gitti. Geniş bir fırça yardımıyla tüm yüzeyi iyice boyadım. Hiçbir yerde boşluk bırakmadım. Boyayı 1-2 saat kurumaya bıraktım. Daha sonra da kapıyı, pencereyi, dalları, yaprakları, meyveleri ve taşları ayrı ayrı kendi renklerine boyamaya başladım. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir, eskitme kremi benim olmazsa olmazlarım arasında. Boya yaptıktan sonra muhakkak eskitme kremi de uyguluyorum. Tabii her şeye değil, özellikle kapı pencerelere daha hoş bir görüntü verdiğini düşünüyorum. O nedenle muhakkak kullanıyorum.
Şişemin üst kısmına gold renkli yaldızlı boyayla ufak dokunuşlar yapmaya karar verdim. Daha sonra hızımı alamayıp tamamını boyadım. Şişenin geri kalan kısmında ise fırçamı sürekli ıslatarak ufak dokunuşlar yaptım. Çünkü renklerin tamamen kapanmasını istemedim. Daha yoğun kullansaydım renkler kapanmış olacaktı. Ufak dokunuşlarla ışıltılar verdim. Taşlarda biraz daha yoğun kullandım. Çünkü taşların ışıl ışıl olmasını istedim. Bir bütün halinde sürersek aslında çok da güzel bir görüntü ortaya çıkabilir ama renklerin kapanmasını istemediğimden onu çok fazla tercih etmedim. Işıltı verme işlemimizden sonra ortaya harika bir görüntü çıktı. Kapağı da boyamıştım ben. Çatı yapmayı düşünmüyordum. Daha sonra çatı yapıp ekleme kararı aldım. İki türü de çok hoşuma gitti aslında. Çatılı ve çatısız olacak şekilde iki türü de kullanabilirsiniz. Daha sonra içine LED ampul yerleştirdim ve ışıklı bir şekilde kullanmaya başladım. Vernik yapmadım henüz ama kullanacak olursam da hem daha parlak durması hem de daha sağlam olması için kalın sır verniği tercih ederim. Sonucu nasıl buldunuz arkadaşlar? Çatılı mı yoksa çatısız mı kullanmayı tercih edersiniz? Tercihinizi yoruma eklemeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.